Herkese YouTube kanalımdan merhaba. Bugün size Bodrum'un yeni merkezi olan Ortakent sahile tam olarak 500 metre ve düz ayak mesafede bulunan bu projeden bir villa portföyü tanıtacağım. Henüz proje tam olarak tamamlanmadı. Yılbaşında teslim olacak. Fakat 11 seçenek villadan sadece şu an 2 adet satılık seçenek kaldı. Çok hızlı tükenen ve tercih edilen bir bölge. Projeyi severseniz projedeki bu muhteşem satılık seçeneği kaçırmamanız için size tam olarak bitmeden de bir video çekmek istedim. Şu anda sahile tam olarak 500 metre mesafedeyiz ve düz ayak mesafedeyiz. İsterseniz yürüyerek, bisikletinizle, araca çok gerek olacağını düşünmüyorum ama isterseniz tabii ki aracınızla da ulaşabilirsiniz sahile. Ortakent sahile yürüme mesafesinde çok fazla bu kadar modern, ince düşünülmüş bir villa bulmanız kolay değil diyebilirim. Çünkü ben de bölgede sık sık geziyorum. Çok fazla örneğine rastlamadım. Burası çok özel bir villa. Tasarımı, ince düşünmüş detayları çok fazla var içeride. Çok kaliteli markalar kullanılarak dizayn edilmiş. Bu arada bu firmanın Bodrum'da başka bir projesi daha var ve o proje de yine çok rağbet görmüş, çok tercih edilmiş. Hala da içerisinde ev sahiplerinin yıllardır mutlu bir şekilde ve sorunsuz yaşadığı bir proje daha var. Buraya geldiğinizde burayı görmek isterseniz sizi proje sahiplerinin diğer bitirmiş oldukları projeleri de gezdirebilirim. Bu şekilde içiniz daha rahat olur, bittiğinde nasıl olacak ya da evin içerisinde yaşarken bir sorun yaşar mıyız, soru işaretlerinizi giderecektir diye düşünüyorum. Burası önceden bir mandalina bahçesiymiş ve bu mandalina bahçesine sadık kalınarak mandalina ağaçlarına zarar verilmeden bu proje inşa ediliyor. Zaten projenin içerisinde sık sık mandalina ağaçlarını göreceksiniz. Bu mandalina ağaçları peyzajda sonradan yerleştirilmiş ağaçlar değil, yıllardır burada olan ve bu doğal yapı korunarak burada olan mandalina ağaçları. Zaten projenin konsepti de tamamen doğallık, mandalina ağaçları ve Bodrum havasını yansıtmak. Dışarıda görülen dış cephedeki bölge taşını kullanarak yaptıkları taş kaplama da zaten bunu gösteriyor. Birazdan evin içine geçeceğiz ve evin içini gezeceğiz. Birlikte evi görelim şimdi. Herkese merhaba. Şimdi villanın giriş alanından itibaren size villayı tanıtacağım. Şöyle yan tarafta size bahsettiğim yıllanmış bu mandalina ağaçlarını da görebiliyorsunuz. Buraya aracınızı park ettikten sonra giriş kapısına doğru düz ayak bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi şu anda henüz daha proje bitmedi. Bu en bitmiş olan villa olduğu için buradan tanıtımları yapacağım. Şöyle giriş kapısına geldiğimizde giriş kapısında ufak tefek detaylar var. Mimar hanımefendinin bize anlattığı. Onlardan da size bahsedeceğim. En önemli detaylardan bir tanesi kapıda kullanılan bu pirinç tabakalar. Pirinç tabaka kullanmalarının sebeplerinden bir tanesinin pirinç maddesinin 50 yıl kadar dayanıklı olduğunu ve zamanla güneş aldıkça ve kullanıldıkça kendine has bir renk açığa çıkardığını belirtiyor kendisi. Bir de şöyle bir özellik dikkatimi çekti benim. Böyle kapıyı stoplayabildiğiniz bir sistem yapılmış. Yani şu anda kapıyı tutmuyorum fakat kapı kendisi istediğiniz aşamada bu şekilde açık kalabiliyor diyebilirim. Şöyle kapatarak da göstereceğim. Kapatarak da bakalım. Şöyle. Evde çok sıcak tonlarda meşe kaplama kullanılmış. Burası evin giriş alanı ve vestiyer alanı. Gerçekten çok şık. Renkler oldukça güzel ve birbiriyle uyumlu dizayn edilmiş. Şöyle size vestiyer alanını da göstereceğim. Burası çok geniş. İç derinliği de çok iyi olan bir vestiyer alanı. Bir vestiyer alanı için gayet yeterli genişlikte. Şöyle hemen kapatıyorum. Dış kaplaması da gerçekten çok şık. Şimdi şurada bir ayakkabılık göstereceğim. Ayakkabılık ya da ne olarak kullanmak isterseniz. Burası da bu şekilde köşe olarak kullanılmış ama köşeyi bu şekilde dizayn etmişler. Özel bir dolap gerçekten. Evlere özel yapılmış. Normalde köşeli yapısı vardı dolapların biliyorsunuz. Burası daha oval. Oval olmasının sebebini de şöyle açıklanıyor. Şimdi burası dar bir koridor olduğu için köşeli bir dolap tercih ettiklerinde koridoru daraltacağını ve olası çarpma risklerini en aza indirmek için bu şekilde köşeli bir dolap tercih edilmiş. Aynı zamanda firmanın çok uzun yıllardır bir mobilya firması da olduğu söylendi. O yüzden bu mobilyaların birçoğunu da firma kendisi bünyesinde yapıp tasarladı. Evlere özel olarak tasarladı. Bu da oldukça güzel ve villayı özel kılan özelliklerden bir tanesi. Şimdi şöyle evde giriş kapısından girdiğimizde burada bir veranda alanı görüyoruz. Bu veranda alanını renderlarda ekleyeceğim. Buraya bir yemek masası
ve cam kapama alan geldiğini düşünebilirsiniz. Yazın burayı rahat rahat yemek odası olarak kullanabileceksiniz. Size buranın renderlarını da iletiyor olacağım. Yani evin kapısından girdiğimiz andan itibaren bahçeli bir evde yaşadığımızı sonuna kadar hissediyoruz. Ve tamamen bu veranda alanı ve bahçeyi görerek, mandalina ağaçlarını görerek eve giriş yapıyoruz. Devamında size salon ve mutfak alanından bahsedeceğim. Şöyle, öncelikle mutfağı geniş açıdan çektikten sonra salonu çekmek istiyorum. Burada beşik çatı sistemi kullanılmış. Beşik çatı sisteminin sebebi de eve daha derinlik katmak ve bu görüntüyü yaratabilmek açıkçası. Ve beşik çatı sistemlerinde evin tavan yüksekliği çok arttığı için çok ferah bir ev sizi karşılıyor. Buraya geldiğinizde de göreceksiniz zaten. Şöyle kenarlarda 3,80, en orta noktasında da 4 metreyi geçen bir tavan yüksekliği var bu evin. Size geniş açıdan rahat rahat görmeniz için çekiyorum salon alanını. Gerçekten doğal yapıyla uyumlu renkler kullanılmış ve mimari tasarım olarak benim çok beğendiğim bir ev oldu. Şöyle mutfak alanına geçecek olursak birkaç özellikten bahsedeceğim mutfak alanında da size. Şöyle, burada gördüğümüz ada gibi görünen fakat ada olmayan bir masa alanı var. Burası yemek masası olarak planlanmış. Ortakent bölgesi yaz kış yaşama uygun bir bölge olduğu için dışarıda size gösterdiğim veranda alanında kışın yemek yenemezse diye bu şekilde burayı ada yerine mutfak yemek masası olarak planlamışlar. O yüzden ada boyutundan bir tık daha düşük bir boyutta burası. Ama isterseniz tabii ki siz ada olarak kullanmak isterseniz burayı yükseltebilirsiniz. Öyle bir seçeneğimiz de var. Şöyle, burada bu masanın en önemli özelliklerinden bir tanesi ise ortasında gördüğünüz gibi rahat rahat oturmanız için herhangi bir ayak kısmı yok. Masayı uzun yıllar boyunca dayanıklılığını koruyabilmek adına da içerisinden desteklenmiş bir karkas sistemiyle planlanmış bir porselen üzerindeki özel bir marka. Üzerinde istediğiniz gibi üzerinde istediğiniz gibi kesim yapabileceğiniz, hiçbir şekilde kararma yapmayacak özel bir malzeme kullanılmış, porselen malzeme kullanılmış İtalyan marka. Size bu markaları da aşağıda yazmaya çalışacağım. Şu an videoda anlatarak çok fazla markalarla ve teknik bilgilerle boğmak istemiyorum. Burası bir yemek masası kısacası. Şu alanda da kahve makinelerinizi ve kahvelerinizi koyacağınız ekstra bir alan yaratılmış yemek masasının kenarında. Çünkü mutfak tezgahı ancak mutfakta yemek yapmaya yeterli bir alan olduğu için kahve makinesi kısmında buraya planlamışlar. Şu şekilde Siemens marka beyaz eşyalar var. Buzdolabı oldukça geniş, XX large bir buzdolabı bizi karşılıyor. Şöyle altta buzluk kısmı. Oldukça büyük. Zaten şurada XX large olduğunu görebilirsiniz. Siemens marka fırın ve mikrodalgayı da burada görüyoruz. Yine set üstü ocak. Bu kısımda da bir bulaşık makinesi size bu şekilde teslim edilecektir. Mutfağın bir diğer özelliklerinden bir tanesi ise beni hemcinslerim çok iyi anlayacaklardır. Raylı sistemle yapılmış dolapların hepsi. Yani arkalara bir şey koymak istediğinizde biliyorsunuz kapaklı sistemlerde arkadaki malzemelere ulaşamadığımız için bazen çok uzun süre arkadaki malzemeleri kullanamıyoruz. Ama burada bütün dolaplar raylı sistem. Böyle ışıklandırılmış olduğu için dolabın bütün alanına kolay erişiminiz var. Bilmiyorum, bence bu çok önemli bir detay mutfakta. Özellikle mutfağı kullanan biriyseniz, mutfakta zaman geçirmeyi seviyorsanız bence bu özelliği de seveceksinizdir diye düşünüyorum. Şu şekilde genel detayları gösterdikten sonra diğer odalara doğru devam edelim. Burada VRF tip iklimlendirme klima var. Yerden ısıtma sistemi var. Yani yaz kış rahat rahat yaşayabileceğiniz şekilde donatılara sahip bu ev. Burada zaten yerden ısıtmayı sisteminin yerden ısıtma sisteminin panellerini rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Evde birkaç güzel özellikten daha bahsetmek istiyorum size. Burada bir banyo alanımız var. Klozetlerimiz Geberit marka. Şöyle markalarını da çekmek istiyorum. Mermer detayları, meşe kaplı dolapları da çekelim.
Burada en önemli özelliklerden bir tanesi, diğer banyolarda da göstereceğim. Bütün banyolarda her yerde pencere ile havalandırmaya önem verildiği için, doğal havalandırma sistemine önem verildiği için bütün banyolara pencereler eklenmiş. Yani bir havalandırma sistemindense gerçekten pencere ile havalandırmak bir banyoyu ve diğer tüm odaları bence çok önemli. Siz bu konuda ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ben gerçekten bu detaya bayıldım. İkinci olarak şöyle merdiven altında bir odamız var. Burası çamaşır odası olarak, çamaşır ve kurutma odası olarak kullanılan bir oda. Merdiven altına denk geliyor. Burada kapılarda bir sistemden bahsetmek istiyorum size. Kapılarda en güzel ve benim dikkatimi çeken sistemlerden bir tanesi, bu şekilde kapıyı kapattığımızda duvarla bir bütün oluşturuyor. Şu şekilde şu kapıyı da kapatmak istiyorum. Böyle duvarla bir bütün oluşturuyor. Yani burada herhangi bir çıkıntı yok. Duvarla dümdüz bir şekilde bütünleniyor evle diyebilirim. İkinci olarak ise şöyle bir özellik bizim dikkatimizi çekti. Burada kapıda dil olarak görünen kısmı bu şekilde bastığınızda çıkmıyor. Farklı bir sistem var. Şu şekilde anlatayım. Kapıya zaten yaklaştırdığınızda kendisi otomatik olarak mıknatıslı bir sistemle açılıyor. Kapıyı bu şekilde açıyoruz ve kapıyı ittiğimizde kapı koluna hiç dokunmadan bu sistemle kapıyı kapatabiliyoruz. İkinci güzel özelliklerden bir tanesiyle bu bölgeyle alakalı bu şekilde korkulukları yine meşe kaplamadan yapmaları. El tutacak alanlarını ise bu şekilde dizayn edip içine bir LED sistem eklemeleri yine çok şık bir detay ev için. Şu şekilde burası 4+1 villa. 205 metrekare teraslarla 165 metrekare evin iç metrekare alanına sahip. Burası asıl ebeveyn yatak odası olarak planlanmış. Giyinme odasının da bulunduğu bir oda. Şöyle göstereyim, gerçekten mandalina bahçesine çıkıyorsunuz. Yani yatak odanızdan bu şekilde bir mandalina bahçesine çıkıyorsunuz. Yani bunu göstermeden yapamayacağım. Üzerinde de zaten minik minik mandalinalar olgunlaşmış durumda. Burası önceden bir mandalina bahçesi olduğu için bence gerçekten bir ruhu var bu evlerin ve bu yapının. Dış cepheyi de böyle gösteriyorum ve yatak odanızdan direkt mandalina bahçesine, kendi bahçenize çıkabiliyorsunuz. Şöyle, buraya yatak başlığı gelecek alan. Yine VRF sistem var burada. Evin her yerinde pencereler kullanılmış. Olabildiğince bahçeye hakim olabilmeniz için ve güzel bir havalandırma sistemini, doğal havalandırma sistemini yaşatmak için bu şekilde doğramalar kullanılmış. Bu arada doğramalarla ilgili şöyle bir bilgi var. Markasını yine aşağıda yazacağım ama Alman marka ve yalıtım konusunda dünyanın en iyi markasından bir tanesi olduğunu söyledi mimarımız. Aşağıda markasını yazacağım ilgilenenler için. Şu şekilde kapının arkasında, yine bu kapıda anlattığım mıknatıslı sistemde bu arada direkt kapanıyor. Kapının arkasında böyle bir giyinme dolabı alanları var. Yine meşe kaplama olarak yapılmış. Yine girişte vestiyerde gördüğümüz genişlikte, içerisinde ledler bulunan bir dolap. Gayet yeterli, büyük hacimli bir dolap. Tavana kadar devam ediyor zaten. Bu şekilde bir giyinme odası tasarlanmış. Giyinme odasında yine benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu şekilde havalandırma sistemiyle değil, böyle doğramalarla direkt açılan ve doğal olarak havalandırabileceği bahçeye açılan pencereden bahsettiğime göre birazdan ebeveyn banyosunu göreceğiz. Şurayı hemen kapatıyorum. Burası bu şekilde çok şık bir giyinme odası. Burada çift evyenin kullanıldığı bir banyo alanı var, lavabo alanı var. Yine meşe kaplama olarak ve porselen olarak kullanılmış malzemeleri görüyoruz. Aynalar ise firmanın kendi özel tasarım aynaları. Şu şekilde banyo alanı, devamında size klozet alanını göstereceğim. Yine klozet alanının hemen yanında bu şekilde bir pencere alanı var. Yine mandalina ağaçlarını görüyoruz buradan da. Yine doğal havalandırma sistemi burada da unutulmamış. Benim en sevdiğim özelliklerden bir diğeri de bu doğal havalandırma sistemi oldu. Şu şekilde ebeveyn yatak odasında gösterdiysem bu katı tamamlıyoruz.
Devamında hemen yukarıya çıkarak yukarı katı anlatmaya başlayacağım. Burada korkulukların tutunma sistemleri ve ışıklı olması mimari olarak ne kadar ince düşünülmüş olduğunu gösteriyor villanın. Bu şekilde devamında üst kata çıkıyoruz. Korkuluklarda yine meşe kaplama olarak yapılmış. Yine evin en önemli özelliği tabii ki de her yerden bahçeyi görmemiz. Burada da yine bir duvar kullanmak yerine doğramalarla yine bahçeye, mandalina ağaçlarına bakabiliyorsunuz. Burada sağ tarafa döndüğümüzde şu şekilde, şu detayı da göstereceğim size kapıları kapatarak. Hemen gösteriyorum. Buradaki güzel detaylardan bir tanesi ise şu şekilde kapılar. Kapılar kapandığında duvarla tamamen birleşmiş bir yapı oluşuyor. Yani şurada kapı olduğunu anlamıyorsunuz. Ne renk olarak ne çıkıntı olarak bu şekilde sanki burada dümdüz duvar varmış gibi hissediliyor. Halbuki burada 3 tane oda var. Bu şekilde bence gerçekten çok şık duruyor. Bakar mısınız? Odanın varlığı bile görünmüyor. Burada sağ taraftaki odaya hemen bakalım. Sağ tarafta böyle metrekare olarak ebeveyn odasından bir tık daha küçük bir odamız var. Bu arada diğer villalar tamamlandığında da bu odalarda tamamen yeşil alanlara bakıyor olacak. Gayet ferah, önü açık, tamamen duvar gören bir alan yok. Şurada hemen siteye giren araçların dönüş yapması için bir ring sistemi var. Orada da yine çok büyük ve 2 tane ağaç var. Bu ağaçlar da yine korunmuş ve projeye dahil edilmiş ağaçlar. Üst katta split tipte Daikin marka klimalar var. Burada split tipte klima tercih edilmesinin sebebi ise üst kattaki tavan yüksekliğini kısıtlamamak. Şu şekilde tam karşıda bir tane daha oda var. O odayı da göstereceğim size. Burası da yine diğer odayla metrekaresi neredeyse aynı olan bir oda. Mandalina ağaçlarını ve doğal yapıyı hissedebiliyoruz. Yine split tipte klimamız var. Burada villanın ön bahçe ve bahsettiğim size yemek odası olacak, camla kapatılacak olan alana bakıyor burası. Hemen burada sol tarafta bu iki odanın ortak banyosu olarak kullanılan bir banyo var. Şöyle bu banyoyu göstermek istiyorum. Yine zaten tüm banyolarda aynı malzeme, aynı markalar kullanılıyor. Şu şekilde buradaki banyoda ekstra bir özellik daha var. Şimdi bu evin yapısı gereği bir tık daha küçük olduğu için mimarımız burada bu alanı kullanmak için, yani diş fırçası, sabunluk ve peçete ne koymak isterseniz koyabilmeniz için böyle bir detay düşünmüş. Normalde biliyorsunuz bu evyenin üzerine herhangi bir şey koyduğumuzda evye alanı çok daralıyor. Aynı zamanda elimizi yıkadığımızda, yüzümüzü yıkadığımızdaki sular sürekli o alanlara bulaşıyor. Burada tamamen bu bölmeyi ayırarak gerçekten çok güzel bir mimari tasarım yapmışlar. Arkadaki bölme üzerine bütün eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Şimdi karşı tarafta benim en sevdiğim odalardan bir tanesi var. Aslında çocuk odası ya da misafir odası gibi geçiyor. Metrekare olarak diğer odalardan en küçük olan oda bu diyebilirim. Ama en keyifli olan oda bu. Yani ben bu villada kalacak olmuş olsaydım eminim bu odada kalmayı tercih ederdim. Çünkü şöyle bir balkon alanına çıkıyor. Bu balkon alanı iki taraflı olarak açık. Çok güzel esiyor burası şu anda. Hava çok sıcak ama burası çok güzel esiyor. Burada yan tarafta salon alanının çatısı var. Çatı sisteminde de bu şekilde kiremitler kullanılmış. Bu kiremitlerde Osmanlı tip daha böyle ovalliği yüksek olan kiremit tarzları kullanılmış. Ve şöyle yandan baktığımızda ve yandaki karşımızdaki evin çatısındaki yapıya baktığımızda önemli olan şeyin bu kiremitlerin seçiminde tamamen doğal yapıyı koruması olduğuna çok önem vermişler. Zaten dış cephede
Bölge taşı kullanılmış, zor bulunan bir taştır. Bu projeyi size şu şekilde anlatabilirim. Mandalina bahçesi içerisinde mandalinalar tamamen korunarak, dış cephesinde bölgenin taşı kullanılarak ve bu kiremitlerin rengi, eskitmesi bile tamamen doğallığı yansıtacak şekilde tasarlanmış. Burada tamamen Bodrum'u hissettiğiniz bir ev yapılmış. O yüzden ben burayı çok beğendim. Hemen karşımızda, bahçemizde görüyorsunuz bir zeytin ağacımız da var. Bazı evlerin bahçesinde bu zeytin ağaçlarını görebiliyoruz. Hepsi sonradan peyzajla eklenen ağaçlar değil. Gerçekten yıllardır zaten bu arsanın içerisinde olan ağaçlar. Zaten bu projede tamamen bu doğal yapıdan yola çıkılarak, doğallığı korunarak içerisindeki bütün alanlar da bu şekilde tasarlanmış ve tamamen yola çıkışı, bu projenin tamamen yola çıkış kısmı ise doğallık, doğayla iç içe yapısı, doğayı koruyan alanları ve bu şekilde olabildiğince fazla pencere eklenerek doğal havalandırma sistemleri bu projede en önemli ve öne çıkan özelliklerden olmuş diyebilirim. Evet, size kapanış videosunu mutfak alanından yapmak istiyorum. Ben gerçekten bu evin özellikle bazı detaylarını çok beğendim. Bu detaylardan bir tanesi tabii ki de mandalina bahçesi içerisinde bulunuyor olmamız ve ufak ufak düşünülmüş ve sizi gerçekten özel hissettiren mimari detaylar benim için en önemli noktalarından bir tanesi oldu. Diğer ve aslında en önemli olan özelliklerden bir tanesi. Bu arada evin yapısına büyülendiğim için evin en önemli özelliğini söylemeyi unutuyorum sürekli. Burası düz ayak. Yürüyerek denize 3-4 dakika içerisinde ulaşabileceğiniz bir noktadayız. Ortakent Müskübi denizine 500 metre mesafedeyiz. Tabii ki de en önemli özelliği bu. Bu ev hakkında daha fazla bilgi almak için, bu evi görmek ve bunu programlamak için, bu evi görmek için bıraktığım WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz. Ve diğer kanalımdaki diğer videoları izlemek için, bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olmak için ise kanalıma abone olup bildirim zillerini açabilirsiniz. Görüşmek üzere.